Ahit sandığı, binlerce yıldır kayıp olan, hakkında sayısız teori üretilen tarihin en büyük sırlarından biri. Gerçekten var mıydı yoksa bir efsaneden mi ibaret? Eski Ahit'te, Kur'an'da ve birçok dini metinde anlatılan bu kutsal emanetin Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen 10 emir tabletlerini taşıdığı iddia ediliyor. Ancak ahit sandığı bir noktada ortadan kaybolur ve o günden bugüne kadar akıbeti de bilinmez. Yahudilikte ahit sandığı, Tanrı'nın Musa'ya ilettiği 10 emrin yazılı olduğu 2 taş levhayı barındıran, altın kaplamayla süslenmiş bir ahşap sandık olarak tanımlanır. Tarih boyunca İsrailoğulları için büyük bir manevi anlam taşıyan bu kutsal emanet, yolculukları ve savaşları sırasında daima yanlarında bulundurdukları en değerli dini obje olarak kabul edilmiştir. Onlara göre ahit sandığının varlığı hem Tanrı'nın gücünün bir simgesi, hem de onun dünyada onlarla birlikte olduğunun bir işareti sayılmıştır. Bu sebeple ahit sandığı Yahudi toplumu için en büyük peygamber ve yasa koyucu olarak görülen Musa'nın aldığı ilahi mesajın korunmasını temsil ederken, aynı zamanda onlara daima ilham vererek yaşamlarına derin bir anlam katmıştır. Yine ahit sandığı, Yahudiler için Tanrı ile yapılan anlaşmayı hatırlatan en önemli emanetlerden biri. Tarih boyunca büyük dini ve tarihi anlamlar yüklenen ahit sandığı, Tevrat döneminde de özel bir yere sahip olmuş. Tevrat kelimesi, İbranice kökenli olup rehberlik etmek veya öğretmek anlamlarına gelir. Ahit sandığı, tapınakta en kutsal oda olan Kutsal Kutsallar bölümünde yer alır. İddia o ki sandığın içi Tanrı'nın halka gönderdiği buyrukları içeren taş levhalarla doluydu. Bunlar Tanrı'nın 10 emri olarak bilinen kuralların yazılı olduğu taş levhalardı. Ayrıca sandığın içinde mananın bulunduğu bir testi ve Harun'un asası da yer alıyordu. Mana, Tanrı'nın İsrailoğullarına çölde yaşamaları için gönderdiği yiyecekti. Harun'un asası ise Tanrı'nın birçok mucizesini gösterdi. Ahit sandığına dair birçok tanımlama mevcut. İngilizce'de ise Ark of the Covenant olarak tanımlanmakta. Ayrıca şehadet sandığı olarak da biliniyor. Tanrı ile yapılan kutsal anlaşmayı simgelemesi nedeniyle Tanrı'nın sandığı ve Rabbin sandığı gibi isimlerle de adlandırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ise bu kavram tabut kelimesiyle ifade edilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de ahit sandığından Talut'un kral oluşu sebebiyle bahsedilmektedir. Peygamberleri tarafından uzun süredir İsrailoğullarının elinde bulunmayan tabutun geri geleceği, bunun da Talut'un krallığına alamet olacağı bildirilmiştir. Ayrıca sandıkta Allah'tan bir sekine ile Musa ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bazı şeyler bulunduğu ve sandığı meleklerin taşıdığı ifade edilmiştir. Burası ilginç bir bölüm. Eski ahitte Saul olarak, Kur'an'da ise Talut olarak geçen kralın adının anlamının İbranice'de uzun olduğu iddia edilir. Bu uzun kral, İsrailoğullarının peygamberden bir kral istemeleriyle Allah tarafından seçilir ve hükümdar olur. Ancak bu sefer İsrailoğulları onu kabullenmek istemez. Bu seçime karşı çıkarlar. Kur'an'da bu sahne şöyle anlatılıyor. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar, o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Ve Bakara 248'de ise esas sahne karşımıza çıkar. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. İşte bu alamet dediği sandık, bizim bahsettiğimiz ahit sandığı ya da İslam literatüründe bilinen diğer adıyla Tabut-u Sekine'dir. Yani anladığımız kadarıyla Allah, hükümdarlık vermek istediği kişiye bu sandığı vermektedir. Her ne kadar hikayenin sonu Talut yani Saul için iyi olmasa da sandık ona verilmiştir bir kere. Ve Saul'un acayip hikayesine tüm detaylarıyla bir başka videomuzda değineceğimizi belirterek konumuza devam edelim. Musa, Tanrı'dan aldığı vahiy doğrultusunda ahit sandığının yapımını zanaatkar Bezalel'e emanet etmiş ve içerisine Tanrı ile İsrailoğulları arasındaki anlaşmanın simgesi olan 10 emrin yazılı olduğu taş levhaları yerleştirmiştir. Bu kutsal sandık, Kudüs Tapınağı da denilen
kutsal tapınağın M.Ö. 587 yılında yıkılışına kadar mabedin en kutsal alanında korunmuştur. Günümüzde ise ahit sandığının bir sembolü olarak Tevrat rulolarının muhafaza edildiği dolap, sinagogların en kutsal bölümü sayılmakta ve Yahudiler tarafından büyük bir hürmetle karşılanmaktadır. Genel inanışa göre 10 emri barındıran ahit sandığı ilk 1000 yıl boyunca önce Sina Dağı'nda, ardından kutsal topraklardaki Şilo yerleşiminde ve son olarak kutsal tapınakta saklanmıştır. Yahudilikte tarih boyunca Levililer adlı din adamı sınıfı tarafından taşınan ahit sandığı, İsrail halkını temsilen çölde taşınmış ve kutsallığı nedeniyle zaman zaman savaşlarda da kullanılmıştır. Savaş dışında kaldığı dönemlerde taşınabilir çadır tapınak olan Mişkan'da korunmuş ve yalnızca Yom Kipur'da yüksek rütbeli din adamları tarafından ziyaret edilmiştir. İsrailoğulları İsrail topraklarına yerleştikten sonra ise ahit sandığı Yahudiler için kutsal kabul edilen Şilo kentinde muhafaza edilmiştir. Yalnız ilginç bir iddia daha bulunmakta. İddianın sahibi olan tarihçi Lawrence Gardner, Kutsal Ahit Sandığı'nın Kutsal Sırları adlı kitabında sandığın Hazreti Musa'ya Mısırlılardan geçtiğini ileri sürer. Sandık o döneme dek Serabit Dağı'ndaki tapınakta saklanmıştır. Sandığın o zamanki temel amacı altının işlenmesi, Gardner'ın iddiasına göre tek atomlu altın tozuna dönüştürülmesidir. Bu toz, firavunların ruhunun yani Ka'nın öte dünyaya olan geçişinden tutun, maddeleri değiştirme, değdiği yerde yer çekimini yok etme, süper iletkenlik, ekmek yapılıp yendiğinde sağlığı güçlendirme gibi pek çok simya olarak adlandırabileceğimiz güce sahiptir. Musa, temel öğretisini Mısırlı rahiplerden aldıktan sonra Mısır'dan çıkışı sırasında sandığı da beraberinde götürür. Tevrat'a göre ahit sandığı bir dönem Filistlilerin eline geçmiştir. Ancak sandık onların eline geçtiğinde yaşadıkları şehirler büyük felaketler ve musibetlerle sarsılmıştır. Hatta daha spesifik anlatılarda bölge halkının tümörler ve hemoroidlerle mahvolduğundan bahseder. Filistliler ahit sandığını Kenan'ın güneyinde bulunan başkentleri Aşdod'a götürerek tanrıları Dagon'un tapınağına yerleştirmişlerdir. Fakat ertesi sabah Dagon'un heykelini yüzüstü yere düşmüş halde bulmuşlardır. Heykeli yeniden dikmelerine rağmen ertesi gün başının koptuğunu ve sadece gövdesinin kaldığını görmüşlerdir. Kısa süre içinde Aşdod kentinin tamamı bir veba salgınıyla karşı karşıya kalır. Bu olayların ardından Filistliler ahit sandığını Gat kentine, oradan da Ekron'a taşımışlardır. Ancak sandığın bulunduğu her şehirde aynı salgın ortaya çıkmıştır. 7 ay boyunca bu felaketlerle mücadele eden Filistliler sonunda ahit sandığını İsrailoğullarına geri vermek zorunda kaldılar. Yani ahit sandığı İsrailoğullarının başka bir topluluğun eline geçtiğinde onlara güç yerine bela getirmişti. Aslında yüzeysel olarak bakıldığında durum böyle görünüyor. Ancak biraz daha detaylı düşündüğümüzde bunun sebebinin Filistlilerin ahit sandığına karşı saygısız tutumunda da olabileceğini görürüz. Ahit sandığı geri döndüğünde İsrailoğulları Filistlileri mağlup edebilmiştir. Daha sonra Kral Davut sandığı Kudüs'e taşımış ve Kral Süleyman'ın inşa ettiği ilk mabette özel bir bölüme yerleştirmiştir. Ahit sandığının öncesinde taşınabilir tapınak olan Mişkan'da, ardından ise Süleyman'ın yaptırdığı tapınakta saklandığı bu özel bölüme büyük bir anlam yüklenmiş ve buraya kutsalların kutsalı adı verilmiştir. Milattan önce 586'da ya da 587 olarak da geçiyor, Babil'in Kudüs'ü fethetmesiyle tapınak yıkılmış ve ahit sandığı kaybolmuştur. O zamandan beri ahit sandığının nerede olduğu hakkında birçok efsane ve teori ortaya atıldı. Bazı teorilere göre sandık Kudüs'ten kaçırılmış ve gizli bir yere saklanmış olabilir. Süleyman Mabedi'nin yıkılmasından sonra ahit sandığının akıbetine dair çok az bilgi bulunuyor ve bilinen son kayıt M.Ö. 7. yüzyıla aittir. Rabbinik gelenek sandığın geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yaparak Yeremya peygamber tarafından gizlendiği ya da 1. mabedin yıkılması sırasında Babil'e götürüldüğü yönünde görüşler öne sürmektedir. Bu nedenle 2. mabette ahit sandığının bulunmadığı kabul ediliyor. Biblik araştırmacıları ahit sandığının taşındığı dönemlerdeki toplumların tapınaklarının İsrailoğullarının taşınabilir tapınağına yani Mişkan'a benzer olduğunu ve kerubim adı verilen melek figürlerine benzer motiflerin
Diğer Orta Doğu uygarlıklarında da dini objelerde yer aldığını belirtiyorlar. Bu toplumlar da kutsal metinlerini tanrılarına yakın saydıkları özel mekanlarda saklamışlardır. Ancak İsrailoğullarının taşınabilir mabetlerinde tanrı heykeli veya resminden çok 10 emirin yazılı olduğu taş levhalar bulunmakta ve bu levhalara herhangi bir tapınma eylemi gerçekleştirilmemekteydi. Bu levhaların amacı Yahudilere Tanrı ile yaptıkları anlaşmayı hatırlatmak, onun her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek ve hayatlarının her alanında Tanrı'nın emirlerine uygun yaşamaları gerektiğini vurgulamaktı. Tabi burada bazı istisnalar da yaşanmıştır. Mesela bunlardan en bilineni Samiri'nin yaptığı altın buzağı heykeli. Hz. Musa kavmini Harun'a emanet edip gittiğinde Samiri altından bir buzağı yapmış ve buna Harun engel olamamıştır. Ve İsrailoğulları o süreçte bu altın buzağı tanrı edinmiştir. Ahit tabletlerinin ahit sandığı içinde saklanması ve Tanrı'nın iki melek arasında Musa ile iletişim kurmasının betimlenmesi, Aron Haberit'i en kutsal dini objelerden biri haline getirmiştir. Bu kutsallık sebebiyle ahit sandığına dokunmak, Tanrı'nın ilahi gazabını uyandırabilecek ve ölümle sonuçlanabilecek yasaklı bir eylem olarak kabul edilmiştir. Hatta Musa'nın kardeşi Harun ve yüksek rütbeli din adamlarının bile ahit sandığının yanına sıkça girmelerine izin verilmemiştir. Harun yalnızca yılda bir kez belirli bir dini töreni yerine getirmek amacıyla sandığa yaklaşabilmekteydi. Musa ise ahit sandığı ile ilgili özel dini sorumluluklara sahip olduğundan yanına girebiliyordu. Bu görevlerinden biri de sandığın bulunduğu alanı ve kutsal eşyaları özel yağ ile kutsamaktı. Biblik araştırmacısı bilim insanları ahit sandığını İsrailoğullarının savaşlarıyla da ilişkilendirmiştir. Savaşlarda önde taşınması Tanrı'nın ordularıyla birlikte olduğunu ve onlara destek verdiğini simgelemekteydi. Tevrat'ta da bu kutsal birliktelikten şu şekilde söz edilmiştir. Sandık taşınarak yerini aldığında Musa der ki, "Kalk ya Rab ve düşmanların dağılsınlar ve senden nefret edenler senin önünden kaçsınlar." Ve konduğu zaman derdi, "Ya Rab, İsrail'in on binlerce binlerine dön." Bazen de Tanrı'nın varlığına işaret etmesi açısından ahit sandığı Tanrı ile özdeşleştirilmiş ve bu konu Musa tarafından kavmine hitaben şöyle ifade edilmiştir. "Çıkmayın çünkü Rab aranızda değildir. Düşmanlarınızın önünde vurulmayasınız." Günümüzde her Yahudi ibadet yeri tarihsel olarak kutsal olan ahit sandığını temsil eden bir bölüme sahip. Bu bölüm Tevrat'ın bulunduğu ve Aron HaKodeş olarak adlandırılan özel bir mekandır. Modern dönemde ahit sandığı genellikle sinagogun Kudüs'e doğru olan doğu kısmında ya da sinagogun merkezine yakın bir yerde yer alan, Tevrat'ı içinde barındıran bir tür dolap şeklindedir. Nerede olursa olsun bu sandık sinagogda yapılan ibadetin merkezi unsuru kabul edilir. Tören sırasında sandıktaki metinler törenle çıkarılıp okunmadan önce sinagogda dolaştırılır. Cemaat metnin önünden geçerken saygı gösterir ve başlarına eğerler. Ahit sandığının yapımı Yahudilerin Musa ile birlikte Sina Dağı'nda bulundukları dönemde Tanrı tarafından Musa'ya emredilmiştir. Tevrat'a göre ahit sandığının tasarımı ve ölçüleri doğrudan Tanrı tarafından belirlenmiştir. Akasya ağacından yapılması gereken bu sandığın uzunluğu 2,5, eni ve yüksekliği ise 1,5 arşın olacaktır. Sandığın içi ve dışı altınla kaplanacak, her iki uzun kenarına ikişer altın halka yerleştirilecek ve bu halkaların içine akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmış kollar takılacaktır. Sandığın üst kısmı saf altından yapılmış ince bir levha ile örtülecek ve bu levhanın üzerinde iki kanatlı melek figürü yani kerubi melekleri bulunacaktır. Bu iki kerubi kanatlarını açarak birbirlerine değecek şekilde sandığı sarmalayacak ve onu koruyacaktır. Bu meleklerin bulunmasının nedeni Tanrı'nın Musa'ya vahiy verirken Tanrı'nın iki melek arasına oturarak ona konuştuğu inancıdır. Sandığın yan taraflarında taşınabilmesi için altın kaplı 4 halka yer alır. Bu halkalar akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmış direklere takılır. Sandık, Kohat soyundan gelen Levililer tarafından bu direkler aracılığıyla omuzlarında taşınır. Tevrat'a göre sandığı koruma ve taşıma görevi bu soyun üyelerine verilmiştir. Ahit sandığının içeriği uzun yıllar tartışma konusu oldu. Yaygın inanışa göre Musa tarafından kırılan ilk tabletin yerine konan ikinci tabletin hiçbir zarar görmeden ahit sandığında saklandığı kabul edilir. Talmud'a göre ise
Her iki tabletin de birlikte sandıkta bulunduğu ve zarar görmediği, bir başka görüşe göre ise iki farklı ahit sandığı bulunduğu ve her iki levhanın da bu sandıklarda muhafaza edildiği ifade ediliyor. Tabi bu tasvirler Tevrat ve çeşitli Musevi kaynaklarının anlatıları olarak karşımıza çıkıyor. Ancak neticeye baktığımızda sandığın şekli, biçimi, hatta fiziksel bir varlık olup olmadığı bile tartışmalara konu olmuştur. Yine sandık 10 emirin yazılı olduğu tabletlerle çokça ilişkilendirildiği için buraya da bir göz atmamız gerekiyor. Emir yazılı levhaların Musa tarafından kırılması, eski ahitte yer alan ve Yahudi halkının tarihindeki önemli bir olay. Bu olay özellikle Çıkış kitabı ve Tesniye kitabı gibi kitaplarda detaylı olarak anlatılıyor. Olay, Musa'nın Tanrı'nın emriyle İsrailoğullarına rehberlik etmek için Mısır'dan çıkmalarını sağladıktan sonra Tanrı'dan aldığı levhalara yazılmış emirlerin kırılmasıyla ilişkili. Çıkış 32. babda altın buzağı olayı şöyle anlatılıyor. Halk Musa'nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce Harun'un çevresine toplandı. Ona "Kalk bize öncülük edecek bir ilah yap" dediler. Bizi Mısır'dan çıkaran adama Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Harun, "Karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri çıkarıp bana getirin" dedi. Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun'a getirdi. Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, "Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız bu" dedi. Harun bunu görünce buzağının önünde bir sunak yaptı ve "Yarın Rabbin onuruna bayram olacak" diye ilan etti. Ertesi gün halk erkenden kalkıp yakmalık sunular sundu, esenlik sunuları getirdi. Yiyip içmeye oturdu, sonra kalkıp çılgınca eğlendi. Rab Musa'ya "Aşağıya in" dedi. Mısır'dan çıkardığın halkın baştan çıktı. Buyurduğum yoldan hemen saptılar. Kendilerine dökme bir buzağı yaparak önünde tapındılar, kurban kestiler. "Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur" dediler. Musa ordugaha yaklaşınca buzağı ve oynayan insanları gördü. Çok öfkelendi. Elindeki taş levhaları fırlatıp dağın eteğinde parçaladı. Yaptıkları buzağı alıp yıktı, toz haline gelinceye dek ezdi. Sonra suya serperek İsraillilere içirdi. Tabi burada Kur'an'daki anlatımla ters bir durumu görüyoruz. En temelde bu zıtlık altın buzağı kimin yaptığı ile ilgili. Kur'an'a göre altın buzağı Samiri isminde biri yaptırdı. Hatta Harun bırakın altın buzağı yapmayı, onu yapmalarına engel olmaya çalıştı. Hz. Musa'nın buradaki tavrı ise net. Samiri'yi beddua ederek oradan kovdu. Zira İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmak için Tanrı tarafından seçilmiş ve onlara Tanrı'nın buyruklarını bildirecek kişi olarak görevlendirilmiştir. Sina Dağı'nda Tanrı Musa'ya 10 emri yazılı taş levhaları vermiştir. Bu emirler sadece dini değil, aynı zamanda toplumsal düzeni sağlayacak kuralları da içeriyor. Musa bu levhaları alıp halkına iletmek üzere dağdan inmeye hazırlanırken İsrailoğullarının davranışları şaşırtıcı bir hal almıştır. Musa'nın dağda Tanrı ile 40 gün 40 gece kaldığı süre boyunca İsrailoğulları sabırsızlanmış ve liderlerinden ayrıldıkları için Tanrı'dan sapmışlardır. Halk Tanrı'ya olan inançlarını kaybedip altın buzağı tapınak olarak kabul etmiştir. Onlar altın takılarını eritip bir buzağı figürü yaparak ona tapınmaya başlamışlardır. Bu davranış doğal olarak Tanrı'nın yasalarına açık bir isyan anlamına geliyordu. Musa dağda Tanrı'dan aldığı emirleri halkına iletmek üzere dönüş yolculuğuna çıktığında aşağıda olanların büyük bir sapkınlık içinde olduklarını öğrenir. Bu durumu görür görmez büyük bir öfkeyle harekete geçer. Altın buzağı görüp halkın tapınmalarını gördüğünde o anki öfkesine dayanamayarak Tanrı'nın 10 emirlerini yazılı olduğu taş levhaları yere fırlatıp kırar. Musa bu olayla birlikte İsrailoğullarının büyük bir günah işlediğini ve Tanrı'nın bu durumu affetmeyeceğini düşündü. Bununla birlikte Tanrı'dan tekrar levhalar alması gerektiği mesajını alır ve dağa çıkarak Tanrı'ya tekrar yalvarır. Tanrı bu günahkar halkın affedilmesi için Musa'ya ikinci bir şans verir ve levhaları hazırlar. Musa bu levhaları almak üzere tekrar dağa çıkar. Musa'nın emir yazılı levhaları kırması burada sadece bir öfke anı değil, aynı zamanda halkın Tanrı'ya ihanet etmesinin bir sembolüdür. Bu olay İsrailoğullarına dinin ve Tanrı'nın emirlerine sadık kalmanın halkın düzenini ve güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamakta. Aynı zamanda bu olay insanları sabırsızlıkları ve yanlış yönlendirmeleri sonucu Tanrı'ya olan inançlarını kaybetmelerinin nedenle tehlikeli olabileceğini de gösteriyor. Musa'nın bu davranışı
halkın Tanrı'ya karşı sorumluluklarını yeniden hatırlamaları için bir tür eğitim olmuştur. Olayın sonunda Musa halkı uyararak Tanrı'nın emirlerine sadık kalmanın gerekliliğini vurgular. Şimdi tekrar dönelim Tanrı'nın gücünün somut bir sembolü olan ahit sandığının mucizelerine ve felaketlerine. Bu kutsal sandık hem inanılmaz mucizelere ulaştı hem de Tanrı'nın öfkesini hissedenleri büyük felaketlerle yüzleştirdi. Yeriko'nun surlarının yıkılmasından Filistlilere yaşatılan korkunç felaketlere kadar pek çok olay ahit sandığının gücünü gözler önüne serdi. Peki Tanrı'nın bu kudretli simgesi gerçekten ne kadar güçlüydü? Hadi bu ilginç hikayelere hep birlikte göz atalım. Mısır'dan çıkıştan çok sonra İsrailoğulları çölde ilerlerken Tanrı'nın kudreti ve öfkesi büyük bir kutuda, ahit sandığında şekil buluyordu. O sadece bir sandık değil, Tanrı'nın yeryüzündeki tahtı olarak görülüyordu. Her hareketiyle Tanrı'nın gücünü, halkı üzerindeki egemenliğini simgeliyordu. Ahit sandığı taşıyanları büyüleyen bir kudretle hem mucizelere hem de felaketlere yol açtı. Anlatıya göre bir gün Eriha'da denilen Yeriko'nun surları yıkılmaya hazırlandı. Hem de ahit sandığı sayesinde. İsrailoğulları Tanrı'nın sözünü dinleyerek sandığı taşıyan rahiplerin öncülüğünde surların etrafında 7 gün boyunca yürüdüler. 7. gün geldiğinde Tanrı'nın gücü onlara öyle bir mucize bahşetti ki surlar sanki rüzgarın gücüyle değil Tanrı'nın elinin gücüyle yere serildi. Yeriko'nun zengin topraklarında ahit sandığının taşındığı yolda zafer yalnızca Tanrı'nın isteğiyle elde edildi. Fakat sandık her zaman Tanrı'nın lütfuyla değil, bazen öfkesiyle de ilişkilendiriliyordu. Önceki dakikalarda da biraz bahsetmiştik. Yine anlatıya göre bir gün Filistliler ahit sandığını İsrailoğullarından çaldılar. Kendisini küçümsedikleri Tanrı onlara bedelini çok ağır ödetecekti. Filistliler sandığı şehirlerine getirdiklerinde kudretli Tanrı onları korku içinde bırakmaya başladı. Filistlilerin şehirleri ardı ardına hastalıklarla ve felaketlerle yıkıldı. Sandık her gittiği şehirde halkı korku ve panik içinde bıraktı. Filistliler Tanrı'nın öfkesinin ne kadar büyük olduğunu anlamışlardı. Çünkü sandığı hangi şehre gönderirlerse göndersinler, gittiği her yerde felaketlere sebep oluyordu. Nihayet sandığı İsrailoğullarına geri verdiler. Anlatıma göre aslında çıkan sonuç, sandığa ve onun sahibi olan Tanrı'ya gerekli saygıyı gösterseydiler, sandık belki de gücü onlara verecekti. Yine anlatıya göre sandık geri dönerken Bet Semes'e geldi. Burada İsrailoğullarından bir grup sandığın kudretini yeterince anlamamış ve Tanrı'nın emirlerine saygısızlık yaparak sandığa göz atmışlardı. Tanrı bir kez daha öfkesini gösterdi. O an herkesin gözleri önünde bu insanlardan 50.070 kişi aniden öldü. Tanrı'nın kutsal sandığına göz atmak bir insan için ölümle sonuçlanabilecek kadar büyük bir günah olmuştu. Bu felaket ahit sandığının yalnızca bir nesne değil, Tanrı'nın ilahi iradesinin bir yansıması olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak burada bir dipnot düşelim. 50.070 kişi öldü ifadesi çevirisi bakımından yabancı teologlar arasında bir tartışma konusu. Buradaki ifadenin bir çeviri hatası olduğunu ve aslında bu rakamın farklı olduğunu iddia eden kişiler buna yönelik geri planda kalmış bazı çevirileri öne çıkarmak isterler. Buna göre yangın çevirisi şöyle der: halkın arasında 70 adamı ve 50 şefi vurdu. Holman Hristiyan Standart İncil'i de şöyle söylüyor: 50.000 adamın içinden 70 adamı yere serdi. Yine Yeni Kral James versiyonunun kenar notu ise şu alternatif sunar: halktan 70 adamı ve bir adamın 50 öküzünü vurdu. Bu konudaki ihtilaf teologların ve dil bilimcilerin konusu. Fakat bir sandığa 50.000 kişinin bakabilmesi ve 50.000 kişinin ölmesi konusu hayatın olağan akışına da aykırı görünüyor. Dolayısıyla bu olağanüstü olaylar içerisinde eğer mantık arayacaksak alternatif çevirilerin daha sağlıklı göründüğünü söyleyebiliriz. Tabi anlatılara göre Tanrı'nın gücü sadece felaketlerle değil, mucizelerle de kendini gösterdi. İslam literatüründe Hazreti Davut peygamber olarak bilinen Kral Davut, anlatılara göre Tanrı'nın halkını birleştirmek amacıyla Kudüs'e bir taç yerleştirmek istediğinde ahit sandığını da yanında taşıdı. Taşıma sırasında bir kaza meydana geldi. Sandığı taşıyanlardan biri olan Uzza, sandığın sarsıldığını gördü ve ona dokunarak korumaya çalıştı. Tanrı'nın öfkesi ona dokunmaya cesaret eden bu kişiye anında yöneldi. Uzza yere düştü ve yaşamını yitirdi. O an halk bir kez daha Tanrı'nın kutsalına nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrendi. Tanrı'nın güçleri sadece doğru şekilde saygı gösterildiğinde müminlere yardım ederdi.
Aslında burada eski ahit ve yeni ahit inancı taşıyan insanların bir kısmı Uzza'nın ahit sandığını Tanrı'nın koruyacağından şüpheye düşmesi sebebiyle bu cezaya çarptırıldığını iddia eder. Ancak bizim dikkatimizi başka bir şey çekiyor. Uzza ismi size de tanıdık geldi mi? Hani İslam literatüründe sıklıkla kullanılan ve Arapların İslam'dan önce taptıkları iddia edilen Lat, Menat ve Uzza'yı hatırladınız mı? Hatta Kur'an'da Necm suresinde bu isme şöyle değinir. Gördünüz değil mi Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı? Erkek çocuklar size de, kızlar ona öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. Burada bahsedilen Uzza ile ahit sandığını taşıyan Uzza aynı mı? Bununla ilgili de fikirlerinizi bekliyor olacağım. Tabi ahit sandığı daima bir koruyucu olarak da görüldü. Anlatıya göre Kral Süleyman büyük bir tapınak yapıldığında sandığı en kutsal odaya yerleştirdi. O an tapınağın içini Tanrı'nın varlığı aydınlatmaya başladı. Halk o anı asla unutmadı. Tanrı onları sürekli olarak yönlendiriyor, kılavuzluk ediyordu. Sandık her daim Tanrı'nın halkını yönlendiren, koruyan bir sembol oldu. Fakat ne zaman ki Babil İmparatorluğu Kudüs'ü fethetti ve tapınak yok oldu, ahit sandığı da kayboldu. O günden sonra o kutsal nesne bir daha asla gözükmedi. Halkın inançları bu kaybolan kutunun ardında büyük bir boşluk bıraktı. Tanrı'nın gücünün simgesi bir anda kayboldu. Ahit sandığının kayboluşu aslında insanların ruhunda derin bir boşluk bıraktı. Hatta bazı insanlarda Tanrı'nın varlığına dair büyük bir soru işareti doğurdu. Peki ya ahit sandığı nereye gitti? Bu soruya cevaben sandığın kayboluşu hakkında pek çok teori ortaya atılmıştır ve bunlar zaman içinde birbirinden farklı görüşlerle şekillenmiştir. Örneğin birçok tarihçi ahit sandığının kaybolduğuna dair ilk büyük olayın Babil'in Kudüs'ü fethetmesi ve Kudüs tapınağının yıkılması sırasında yaşandığını öne sürer. M.Ö. 586 veya 587'de Babil İmparatoru Nebukadnezar'ın saldırısı sırasında sandığın kaybolmuş olabileceği iddia edilir. Bazı teoriler sandığın Babil İmparatorluğu tarafından ele geçirilip Babil'e götürüldüğünü ve orada saklandığını ileri sürer. Ancak bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Başka bir görüş ise sandığın Babil'in istilası sırasında Mısır'a kaçırıldığı yönündedir. Bu teoriye göre sandık Mısır'a taşınmış ve orada güvenli bir şekilde saklanmıştır. Bu spekülasyon da tarihsel kayıtlara dayanmamaktadır. Ancak sandığın kaybolmuş olma ihtimalini açıklar niteliktedir. Bir diğer teori, ahit sandığının Etiyopya'ya götürüldüğüne dair olan iddialardır. Size ilginç gelebilir ancak Etiyopya Ortodoks Kilisesi sandığın halen ülkesinde olduğu inancını taşır. Bu inanca göre sandık, İsrail Krallığı'nın düşüşüyle birlikte Etiyopya'ya getirilmiş ve orada saklanmıştır. Etiyopya'da bu inanç güçlü bir şekilde sürmekte olup, sandığın nerede olduğunu doğrulayan herhangi bir kanıt yoktur. Bazı araştırmacılarsa ahit sandığının yeraltı sığınaklarında saklanmış olabileceğini öne sürer. Kudüs çevresindeki eski yeraltı tünelleri ve tapınak kalıntılarında sandığın saklanmış olma ihtimali vardır. Bu teori sandığın tarihsel anlamının korunması amacıyla bir yeraltı sığınağında gizlendiği düşüncesine dayanır. Yine bir başka görüş ise ahit sandığının kaybolmuş olabileceği ancak bu kayboluşun sembolik bir anlam taşıdığı yönündedir. Bu teori ahit sandığının fiziksel olarak kaybolmuş olabileceğini ancak onun ruhani ve dini anlamının Tanrı ile olan ilişkiyi simgelemesi nedeniyle kaybolduğunu savunur. Hristiyanlık aleminde bazı araştırmacılar sandığın kaybolmuş olmasının eski ahdin yerini yeni ahde bırakma sürecinin bir parçası olabileceğini düşünmektedir. Hatta bazı Türk araştırmacılar sandığın Osmanlı'nın Mısır seferi sırasında veya sonrasında Osmanlılar tarafından bulunup İstanbul'a getirildiğini ve Yavuz Sultan Selim tarafından gizlendiğini, dolayısıyla sandığın İstanbul veya Türkiye'nin bir başka yerinde olabileceğini iddia etmektedir. Tabii bu iddialarda çeşitli spekülatif okumalar olarak görülmekte. Çünkü elle tutulabilir herhangi bir kanıt içermiyor. Sonuç olarak ahit sandığının kaybolmuş olmasına dair her biri kendi içeriğiyle ilginç olan çeşitli teoriler mevcut. Ancak bu teorilerin hiçbirisi kesin olarak doğrulanamamış
ve sandığın kaybolmuşluğuna dair somut bir kanıt bulunamamıştır. Ahit sandığının kaybolması hem dini hem de tarihi açıdan derin bir gizem olarak zaman içinde pek çok araştırmacı ve keşifçi tarafından araştırılmaya devam etmektedir. Binlerce yıldır kayıp olan bir hazine. Tanrı'nın gücünü taşıdığına inanılan kutsal bir sandık. Kralları korkutan, orduları yok eden, en güçlü hükümdarların peşine düştüğü ahit sandığı gerçekten var mıydı? Eğer öyleyse şimdi nerede? Belki de ahit sandığı sonsuza dek kayboldu. Ama insanlık onu aramaktan hiç vazgeçmedi ve vazgeçmeyecek. Çünkü genel kanı şu: eğer bahsedilen bu sandık birçok dini metinde ve hikayede ortak olarak geçiyorsa kesinlikle vardır. Ve varsa bu sandığı bulan dünyanın hakimi olabilir. Bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ancak şimdi sizden bir ricam var. Bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Eğer bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.